Merhaba dostlar. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Konumuz yüzükler. Yüzükler, yüzüklerin efendileri. Evet Bildik. Rıdvan, hoş geldin. Hoş gördük. Hayırlı cumalar diliyorum tekrardan. Geçmiş olsun bu arada kardeşim. Allah razı olsun. Acık hastalandık. Rıdvan şimdi sen zaten diyordun, Burak da diyordu. Bu yüzükler eksik, bu yüzükler gelir. Ta ikinci sezondan yani bundan 1,5 yıl önce falan diyordunuz. Bu yüzükler eksik, bu yüzükler tam değil. Kesin Evet. buraya yeni yüzükler gelir diyordunuz Burak'la ikiniz. Abi ağzınıza getirdiniz yeni yüzükleri. İlk part geldi. Ve bir part daha gelecek. Yani bir 4-5 yüzük daha gelecek. Şu an ekrandakilerin dışında. Onların da görselleri mevcut. Ne düşünüyorsun bu yüzükler hakkında? Alınabilir, alınmaz dediklerin var mı böyle? Daha bakmadan, incelemeden. Alınabil alınabilirler var. Özellikle en çok eksikliğini hissettiğimiz yüzük bu savaşçı kılıca gelen yüzük var ya. Biz Evet. diyorduk zaten Burak'la. Ulan diyorduk her şeyin yüzüğü var. Şu savaşçı kılıca bir tane hasar vuran bir tane düzgün yüzük yok diyorduk. Yani hep mor yüzük falan koyuyorduk. Hı hı. Yani göğe giden koysan olmuyor, stratejisi yok. Yüce daha koysan çatapat. Adam akıllı böyle yüzüğü yoktu. Bak getirmişler, güzel olmuş yani. Şuradan. Yani ideal mi? Hangi seviyede çok iş yapar? Ona bir bakmak lazım. Buradan bakıyoruz Bir mesela. seviyede çöp Hı hı. çünkü. 10 levelde arkadaşım hasar %6, etkinleşme 0,68. Etkinleşme çok önemli değil de hasar önemli. Hasar 20 levelde %10'a yaklaşıyor. %10 diyeceksin. Güzel. 30 levelde de %14 diyeceksin. Güzel güzel. %13. Yani 10 20 numara. level baraj bence yani 20 level olması lazım. Minimum. Minimum 20. Aynen. Ya parıltılı güneşin olduğu yerde bu nimet yani. Bence de. Parlatılık dışında ya da nimet. %10 hasar artışı var. %1 de diyeceksin. Etkinleşme ihtimali var. Gayet tatlı, iyi yani. Yani etkinleşme çok önemli değil de Şimdi bu yüzük mesela birlikteki destek kahramanına takılır. Yodit Lagertha ya da Miyamoto Lagertha oynuyorsan onlardan birine takılmaz. Ortaya Filip koyarsın, Fatih koyarsın. Tribe ya da Fatih'e takacağın bir kahraman. Çünkü diğer iki kahramanının aktif beceri hasarını ve etkinleşme ihtimalini artırıyor arkadaşlar. Göksel Kıvılcım. Yani şu yüzük lazımdı. Gelmiş destek yüzüğü. Ama hasar odaklı bir destek yüzüğü. Güzel. Göksel Kıvılcım arkadaşlar Kain'teki savaşçının diğer versiyonu diyebiliriz biraz. Birlik hasarı, birlik savunması. İlaveten burada ne var? Birlik canı var. Bu yüzük daha güzel bir yüzük. Birlik canı olduğu zaman ben seviniyorum. Can gördüğümü seviniyorum. En evet, yüksek güzel yüzük. en yüksek kudrete sahip iki kahramanın verdiği kudret hasarını %3,80 artırır. Ayrıca birliğine aldığı hasar. Şimdi e, yalan domuzu mu bu mu? Ya yaban domuzu kim abi? Yalan domuzuna bakalım. Birlik saldırısı. Birlik savunması geç. Birliğindeki birimlerin sayısı maksimum birim sayısının %60 kadarın altına düştüğünde. %60'ın altına düştüğünde %60'a kadar bir Ya özelliği yok. şu Şu özellikleri var %30'luk sadece. hasar zaten %60 kalınca hasarın düşüyor. Anca onu telafi eder gibi. Oradaki %30'a da çok aldanmamak lazım yani. Evet, telafi eder. Yaban domuz, yani sıfırlama geldiği zaman elinizdeki yaban domuzunu direkt sıfırlayabilirsiniz. Başka bir yüzüğe Yalnız verebilirsiniz. Şu yüzük bu yüzüğü şey önermiş, mızrağı önermiş de kılıcı olmaz mı? Savaşçı kılıcı. savaşçı kılıca da olur. En yüksek kudrete sahip iki Ya kahramanın belli kudret Lagertha hasarını. Miyamoto tutuyoruz biz Tabii ikisini. canım, pasif beceri hasarı dememiş. Kudret hasarı demiş. Şimdi kudret hasarı mı, aktif beceri hasarı mı? İkisi de. İkisini de koyabilirsin. İkisini de İkisini de yapıp koyabiliriz. koyduğunu düşün. O zaman ne koyacağız? Bunun Bunu 20 koyacağım, sev bunu koyacağım. Göğe giden mi koyacağım bir de? 3 tane sarı. yok olmaz göğe giden de. Ha, bir de öbürüne en yüksek kudret. Tamam bu Lagertha'da da olabilir mesela. Bu Lagertha'yı bozmuyor. Evet. Bu kudretle alakalı. Öbürü de Truvana'da olabilir. Fatih'te olabilir. Yukarıdaki Birliğin aldığı yüzük. hasar da azaltıyor. Aynen bak bunu Lagertha'ya koyabilirsin. O yukarıdaki yüzüğü de Fatih'e ya da Truvana'ya koyabilirsin. Bunun şeyi kaç? Hasar arttırımı Hmm. seviyesi 20-30'da. Seviyesine bakalım şimdi. Burada mesela 20 levelde. Bunun da düşük stat artışları, şey artışları, hasar savunma Aynı can 5-5 artışları. alıyor. Hı hı. Bir tek güce daha yüksek ya. Onun dışında hepsi düşük gibi.
10 levelde %5 artırıyor kılıç hasarını. Alınan hasar 2.71. 20 levelde 7.85. Yani bir 30 leveli göreceğim bu yüzükte ya. Aynen, öbürü 20, bu 30 olursa güzel bir hasar arttırımı alır dizilim. Hem de çift kumandan birden alıyor. Güzel Evet, olur ikisi, yani hasar artışında. ikisi de iki çift DPS besleyen iki yüzük. Bu yüzük senin ana bildiklerin arkadaşım Kiros'ta yüzük sıfırlama üzerine zaten çalışma yaptıklarını duyurdular arkadaşlar. Yüzük sıfırlama geldiğinde yaban domuzunu sıfırlayıp başka bir mora basarsınız onunkini. Bu yüzük yaban domuzundan daha işlevsel, daha iyi bir yüzük. Ben şu an ana birliğim hala Kiros gibi gözüküyor ama mesela ben Kiros'u değiştiriyorum şu an. Ramses'e geçiriyorum ana birlik. Yüzük sıfırlama geldiği zaman Ramses'in yüzüklerini 40'a falan atacağım. Kiros'u 2'leri sıfırlayıp. Eğer değiştirmeseydim, böyle fikrim olmasaydı ben bu Göksel Kıvılcım'ı alıp çoktan 20'ye doğru götürüyordum. Bunu söyleyeyim. Yani yaban domuzundan daha iyi. Çok daha iyi bir yüzük. Kesinlikle daha iyi. Yani ana birliğin kilosa, kilo oynamaya devam ediyorsan arkadaşım bu yüzüğü biraz almak zorunda gibisin. Öyle söyleyeyim ben sana. İleriki sezonlarda mesela Villa'da alma. 5 bodycam varsa Villa'da alma, bu yüzüğü al. Aynı etkiyi yaratırsın. İleride daha iyi kahramanlar geldiği zaman zaten toparlarsın. Aynen öyle. Boşa masraf yapmaya gerek yok. Bak bu Yüzüğe yap. yüzük Kalıcı olan bu, malzemeye yap. bu yüzük Lubu'da da olur. Miyamoto'da da olur. Mulan'da da olur. Hepsinde olur. Kuvvet hasarını artıracak her şeyde olur. Tabii olur. Tüm Ama en birliklerde çok kur. Miyamoto'ya yakışır şu an. Bir de mızrakta Kiros'a. Evet. Bence kılıçta daha iyi olur bu ya. Lagerta da iyi kötü hasar atıyor Miyamoto ile beraber. Gelelim Ya bu Şaşalı Yıldırım'a. Efendim. ya bu senin bir dizilimler için önerilen yüzükler videosu daha yapman lazım bence. Bu yeni yüzüklerle beraber. Hmm. Dizilimler için. Tamam. Bence Dizilim yaparız. Yani bu yüzük, bu birliğe bu yüzükler nedenini anlatacağımız bir video daha çekeriz. Bunu bir tamamlayalım. Bir yüzük tanıtımı olsun. aynen. Şaşalı Yıldırım. Kumandan hasarını burada ben gördüm zaten. Bir mutlu oldum. Beni oradan bir cezbetti. Birlik saldırısı standart. Birlik savunması standart. Güzel. İleride biliyor musun? Buraya 4 basamaklı da gelebilir. Kumandan hasarı, birlik saldırısı, birlik savunması, birlik canı. Böyle yüzükleri de görsek şaşırmam yani ileride. Para için her şey yaparlar. Yaparlar abi, gelebilir yani. Bu arada şu iki yüzün etkileşim ihtimali %100 çalışıyor arkadaşlar. Şu yüzün etkileşim ihtimali %25. Normal bir saldırıdan sonra düşman birine strateji hasarı verir. Hasar oranı %53.20. Strateji bonusu ve kumandanın imza ikincil vuruş. Belisarius. Kumandanın imza ikinci vuruş becerisi etkinleştirme ihtimalini 6 saniye 0.95 artır. Elinde şaşaldığın varsa kardeşim bunu yapmana çok da gerek var mı bilmiyorum ben. İlaveten masraf Ya olur. bu çöp ya. Yani elinde şaşalı varsa arkadaşım bunu yapmana gerek yok. Çok zenginsen yapabilirsin. Ama Ya bence bunu gereksiz. aslında bak desteğe önermiş mesela. Elizabeth'e falan önermiş de. Elizabeth. Abi Elizabeth. Yani gerek yok ya. Ben orada vuracak. Yüzde kaç vuruyor abi 20 seviye? %100 hasar vuracak. %100. Etkinleşme ihtimali ne kadar? %25. Yok şeyin. Ha bir de o var da şey 6 saniyeliğine %2 arttırıyor abi. Zaten %2. çok da %2'den çok da bir şey olmaz Abi ya. zaten Ki senin Belisarius'un ihtiyacı yok zaten. Belisarius'un ona ihtiyacı yok. Elizabeth'le Ahsoka zaten köklüyor. İkinci beceri etkinleşme ihtimali köklüyor zaten. Yani muazzam bir şey. Oyundaki en yüksek beceri atma özelliğine sahip bir birlik. Mesela saniye başına saniye başına becerisi var ya. Biz hesaplamıştık %60'larda ama %70'lere mi ne çıkartıyor Ahsoka ile Elizabeth şeyi. Belisarius'un beceri atma 65'e şeyini. çıkarıyor. Ahsoka Aynen, 65'e kadar çıkartıyor. gerek yok yani şu %2 için ama bir %2 daha ekleyeyim diye. Hiç gereği yok arkadaşım. Hasar da orada kalsın. Burada tek güzel olan kumandan hasarı, onun için de değmez. Hiçbir özelliği yok abi bu yüzüğün. Yani etkinleşme ihtimali veriyor. Orada vuracağı %25 ihtimalle vuracağı hasardan ne olacak ya? Aynı şey gibi işte parıltılı güneş dedik ya. Ondan Evet. da beter bir yüzük. Benim en sevdiğim müziklerden birisi. Alacağım bir yüzük. Bunu alacağım arkadaşlar. Ama ne zaman alacağım? Göğe giden de 20 level yaptıktan sonra bu yüzüğü alacağım. Sakin suyu 20 levellik yapmayacağım. Bu yüzüğü alıp bu yüzüğü 20 level 30 levele götüreceğim. Nerede Muhakeme düşünüyorum bilgesi. bunu? Bunu şeyin üzerine düşünüyorum ben. Ramses setinin üzerine düşünüyorum. Yılan yüzüğü, göğe Ramses'te. giden muhakeme.
Bu şeyde Lianka çok güzel olur. Birlik beceri hasar azaltması. Beceri hasar azaltman var zaten buradan. Birlik savunması, birlik canı. Çok güzel defansif bir yüzük. Beceri hasar artıyor. Becerine bulaştı. Birlik beceri hasarını azaltıyor. Birlik savunması veriyor. Birlik canı veriyor. Gayet tatmin edici. Bir level haline bakmayalım. Şuradan mesela bunu 20'ye attık. %5 hasar azaltma, birlik savunması. %5 birlik canı, %2,5 standart haller. Gelelim 20 leveline. Her 6 saniyede bir birliğin aldığı hasarı 3 saniyene %10 azaltır. Nice. 3 saniye sonra birimlerini yeniler. Yenileme oranı %31,40 kudret bonusu. Şu oran önemli değil arkadaşlar. Burada önemli olan etkinleştikten 3 saniye sonra birlik yenilemesi. Bu özellik senin üzerine bir de eğer huzurlu sığınak varsa huzurlu sığınakla soluksuz çalışmanı sağlıyor senin. Yani bir kahramanın imzasından ya da becerisinden gelen işte 9 saniyelik ya da 3 saniyelik periyotlarla gelen şeyler tetiklemeler huzurlu sığınağı artı yüzükle huzurlu sığınağı tetikliyor. Oyun zaten Sana bir şey matematiğini söyleyeyim mi? yapmış, açıklamıştı. Matematik yapacağım. Şimdi Fatih'in imzasıyla beraber aynı anda çalışacak bu. İmzası diyorum, öbür o Baykuş adıyla beraber çalışacak bu. Hı hı. O da 6 saniyede bir çalışıyor. Huzurlu sığınağı çalıştırdılar. Yenileme yaptılar. Bu 3 saniyeliğine hasar azaltma verdi. Hasar azaltmayı aldık. Ondan sonraki 3 saniye sonra bir daha yenileme yapıyor. Bir daha huzur. O Ben zaman sana soluksuz söyleyeyim bu çalışır. yüzük Fatih'te bu yüzük soluksuz çalışır bu. bu yüzük Fatih ikinci sıraya koyarsan bu yüzük savaşın ikinci saniyesinde etkinleşecek. Kendi içinde dördüncü saniyede birlik yenileme yapacak. Aynen. Bu 6 4, saniyede bir. Aynen. 5, 6 aynen. O 3 Fatih'te full saniye çalışır huzurlu sığınak. aynen. Güzel yüzük arkadaşlar. Yani ana ordunda defansif bir yüzük arıyorsan, sarı yüzük arıyorsan şu an için kesinlikle bu muhakeme bilgesi arkadaşlar. Güzel Özellik. gözükür. Evet. Huzurlu sığınağın olduğu şeylere de olması lazım. Sen bunu tutup alıp şeye koyamazsın. Kiros birliğine koyamazsın. Yani Bu birliğinde şeyi de huzurlu Timur da sığınak becerisi olması önermiş. lazım. Durgavati önermiş. Bunda Oralarda var. önerir. O önerir. Ama bizim önerimiz huzurlu sığınağın olduğu beceriler. Yani bunlarda %100 huzurlu olması sığınak yok. lazım. Evet. Bunlarda huzurlu sığınak yok arkadaşlar. Sana mini bir huzurlu sığınak. Bunu yapana kadar git binek yap. Gökyüzünü kaplayan bulutlar demiş. Çevre hatası olabilir arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın bunun için. Burada demiş zarar demiş. Zarar dediği hasar arkadaşlar. Burada birlik hasarından bahsediyor yüksek ihtimal. Birlik hasarı %1. Yine aynı mantık. 20 levelde %4,8 falan olacak bu. Birim saldırı gücü yani birlik saldırısı, birlik hasarı, birim savunması. Burası bu şekilde. 3 saniye hazır 3 saniye sonra hedefe hasar verir demiş. Hasar oranı %68, %360, 50 levelde %360'a kadar çıkıyor hasar bonusu. Yani kudret bonusu demek istiyor burada. Ve tüm düşman kahramanlardan nitelik geliştirme etkilerini kaldırma şansı. Ya debuff gibi. Debuff. Büyük ihtimal rakip kahramanların aldığı buff'ları kaldırma gibi. Mesela Aynen. Ramses kudret alıyor ya, Liang'dan kudret alıyor, becerilerinden kudret alıyor. Ya da Kiros Aynen. Bodika'dan kudret alıyor, strateji alıyor, özür dilerim. Kimileri strateji, kimileri kudret ya da aktif beceri hasar artışı. Bunlar aslında güzel bir özellik. İhtimali Baktığın zaman. düşük. Gerçi İhtimal düşük değil, düşük. onunla başlıyor ama Onunla bir de başlıyor. bunun %50. etkinleşme ihtimali de var yani. Hem yüzük etkinleşecek hem de o şans tutacak falan. Çok zor Etkinleşme bir ihtimali ihtimal. %30 demiş. %30 da çalışıyor. Bir de yüklemeli beceri. Evet, Değil yüklemeli mi? beceri. Hazır Aynen 3 olduktan saniye sonra diyor. Yüklemeli beceri. yüklemeli beceri. Bence kötü yüzük. Kıyamet mahkumu. Kumandan hasarı var. Birlik saldırısı var. Birlik savunması var arkadaşlar. Rastgele bir dost kahramanın yani kendi birliğinin içindeki kahramanın diyor. Kıtandaki kahramanın diyor. Aynı geyik yüzünün mantığı gibi düşünün biraz bunu. Rastgele bir dost kahramanın benzersiz aktif beceri savunmayı içe sayan bir hasar verdiğinde yani burada aslında Aktif Lagerta'dan beceri. aktif Lagerta beceri. Lagerta ve o ne o Hı en hı. başta var ya, adını da bilemiyorum. Sarı kafalı. Sarı kafa. Bu Arthur. ne? Bu Evet. şeyden bahsediyor. Bu savunmayı yok sayan hasar diyor ya, o Evet anlama evet. geliyor muhtemelen. Aynen. Aynen.
Düşmana ayrıca verdiğinde demiş, düşmana ayrıca kuvvet hasarı verir. Ha, savunmayı Hasar yok veren bir sayan, yüzük. savunmayı yok sayan bir beceri attığınız zaman ya Lagertha ya da Arthur hasar attığı zaman arkadaşlar, tamam mı? Burada Konstantin de koymuş. Konstantin'de mi var acaba? Spartaküs olur demiş. Konstantin'de yok ya. O Hmm. şey. Bence aktif beceri kullandığını Var. demek istiyor. Biliyor musun? Aktif Of. beceri kullandığında demek istiyordu ama bak savunmayı hiçe sayan bir hasar verdiğinde bu Hı Lagertha hı. ile şeyde var işte bir tek. Ha, O elemanın sen bunu ismini gene unuttum. Konstantin'e de koysan birliğinde Lagertha ile Arthur'u varsa bir yüzük çalışır demek istiyor. Yani bunlardan birisi beceri Aynen aynen kullandığında da aynen aynen. çalışır demek istiyor. Tamam. Düşmana ayrıca kuvvet hasarı verir demiş. %47'den başlamış %250'ye kadar. Sürekli etkiler hariç her 3 saniyede bir kez etkinleştirilebilir. Ve tüm kahramanların aktif becerilerinin etkinleştirme olasılığını %1,9, %10 oranında artırır. Bak bir o yüzük Ya artırıyor bir de bu yüzük artırıyor. Gördün mü? Şimdi oldu %10'a kadar çıkartıyor. şimdi olur. Bak bu yüzük güzel. Bu yüzük başarılı. Hasar vuruyor ve etkinleşme ihtimalini artırıyor arkadaşlar becerilerin. Kıyamet mahkumu. Bakalım. Hayırsever hükümdar. Müttefiklerin aldığı hasar azaltır. Müttefiklerin aldığı. Bu ilk defa böyle bir özellik görüyoruz. Müttefiklerinin yani aldığı hasar azaltıyor. Acaba devlet hatası mı var? Ama birim savunması ayrı, birim canı ayrı. Müttefiklerin bu bence doğru bir açıklama. Müttefiklerin aldığı hasarı azaltıyor. Adından da şey Diğer belli. Hayırsever orduların hükümdar. herhalde. Aynen büyük ihtimal Cevabına diye. ya kendi orduların ya da etrafındaki ittifak orduları. Bakalım. Bir müttefik komutan becerisini etkinleştirdiğinde öfke %7,6'dan %40 oranına kadar artar demiş. Öfke basıyor kendine, birliğine. Ve tüm müttefik kahramanlar zayıflamış bir durum kazanır, arındırılamaz. 3 saniye sürer. Artar ve tüm müttefik kahramanlar zayıflamış bir durum kazanır. Selahattin'i öneriyor direkt zaten bunu da. Selahattin öneriyor. Tamam. Bu şey yapıyor. Öfkeyi yeniliyor. Alandaki insanlar koruyor. %1 hasardan, hani hasarda kudret hasarından büyük ihtimal. Ya da direkt hasardan koruyor. Şunu şey yapamadım. Tüm müttefik kahramanların zayıflamış bir durum kazanır. Tüm müttefik kahramanlar zayıflamış. Bence şey mi? Zayıflatma etkilerini falan kaldırıyor. Ya da zayıflatmalara karşı kalkan veriyor 3 saniyeliğine. Olabilir. O da olabilir. Arındırılamaz diyor. Bu yüzük %100 çalışıyor arkadaşlar. Her Selahattin'in sırası geldiğinde yüzük etkinleşecek. Yani 3 saniyede bir etkinleşecek. Yok. E, Bir Yo. müttefik komutan becerisini etkinleştirdiğinde. Yani Tamam. sade kumandan için değil ama bu müttefik diyor. Diğer yanındakiler de Müttefik. Aynen. etkinleşirse aktifleşiyor. Yani kalabalıkta ne kadar çok patlarsa kumandan becerisi, müttefik komutanlarının kumandan becerileri. Aynen. Bu yüzük patır 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 çalışacak. Öfke Ee, dolduracak. öfke dolduracak ve zayıflatma etkilerine karşı ne yapacak abi? Bağışıklık kazanacak. Bu yüzük güzel yüzükmüş ya. Yani Güzel yüzük. bak o zayıflatılmış durum muhabbeti var ya bütün müttefik kahramanlara veriyor bunu. Yani Evet. sen karabalıkta ittifakla savaşırken mesela hepsine faydası olabilir. Evet. Güzel yüzük. Gerçekten güzel Güzel yüzük. yüzük. Sağlam bir ittifakınız varsa birkaç kişi bu yüzüğü alıp farklı yerlerde görev alabilir. Güzel yüzük. Gerçekten güzel yüzük arkadaşlar. Güzel yüzük abi. Felaket zalimi. Horoza bak horoza. Horoz gibi lan. Bu horoz mu ejderha mı anlamadım. Şurada kırmızı ilik var. Tavuktur. İbik var tavuk. Bu da öfke Ürünün yenileme niteliği hızı veriyor. seviye yukarı demiş. Komutan hasarı bak. Kalbimi çaldı benim. Kumandan hasarı var. Öfke iyileştirme hızı var. Birim canı var. %16'ya kadar. Müttefiklerin aldığı hasar %10 artar. Arındırılamaz ve kumandan becerilerinin verdiği hasar %17 ile başlar. %90'a kadar artar. Bu şeye benziyor. Ayıya benziyor. Ayı yüzüğü var ya. Zırh Evet. kırıyor, kudret veriyor. Bu da hasar yemeni sağlıyor ama seviyesini arttırırsan bak 50 olmaz da hadi %90 17'den %90 hasar başlıyor. artar. Abi Kraken 100 yüzüğü. Yüzü. Kraken yüzüğü aynen minimum 40'ta falan o açığı kapatır. Bu da şeyde Bu işe yarıyor. Komutan becerisinde işe yarıyor. Kumandan becerisinde. kumandan. Müttefiklerin aldığı Yani Sith hasar. gibi düşün. Şu anki Sith gibi düşün. Selahattin gibi düşün Komutan arkasında. becerilerinin verdiği hasar diyor. Komutanın bütün becerileri.
Kanka var da bak şimdi iyice kavrayalım. Bak müttefiklerin aldığı hasar artar diyor, tamam mı? Ve komutan becerilerinin verdiği hasar. Yani bütün komutanların verdiği beceriler. Bu şey Hadi mi? imza Şunun diyor imza atayım. hayırsever hükümdarın bir değişiği mi diyorsun bunu? Ona benziyor. Ya ama komutan becerilerinin verdiği hasar. Yani komutan becerileri dediği kumandan becerisi mi yoksa bütün becerileri mi? Ben Bu sana söyleyeyim bak. çeviride Ben sana doğru söyleyeyim bak. olmayabilir. Burada aklımızı bulandıran tek şey şu müttefiklerin al. Buradaki müttefiklerin senin birliğin içindeki 3 komutandan mı bahsediyorsun? Yoksa kalenden çıkarttığın 15 komutanın mı bahsediyorsun maksimum yani 4 birlik 5 birliğin bahsediyorsun yoksa ittifakındakiler mi? Bu orada bir belirsizlik var. Bana göre bu bir birlik içi, kendi birliği. Bir birlik. Kiros'u çıkarttın ya o yanına Ramses'i çıkarttın etkilemez. Bak bu mesela bunu Tam Kiros'a tersi koydun de diyelim. olabilir. Tamam mı? Bak bunu diyelim örnek veriyorum. Misal çekiyorum. Bodykan'ın üstüne koydun. Diyor ki Kiros'un, Bodykan'ın ve Mansa Musa'nın sıralarında aldığı hasar %10 artar diyor. Tamam %10 bu kahramanlar fazla sıralar diyor. Tamam mı? Arındırılamaz diyor. Ama diyor Kiros'un komutan becerileri bak komutanların demiyor. Komutan becerilerinin çoğul kullanıyor. Komutan tekil becerilerinin çoğul. Komutanın bütün becerilerinin verdiği hasar artar diyor. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu yüzük bence toplu çalışan bir yüzük. Senin çevrende mesela sen 4 birlik çıktın ya. Hı 4 hı. birliğin aldığı hasarı %10 arttırıyor ama senin kumandanlarının 4 birliğinin de kumandanlarının vurduğu bütün becerilerin hasarını arttırıyor bence. Öyle bir yüzük eğer bu öyle bir yüzükse arkadaşlar iki kıta ve üstü oynayan herkesin bu yüzüğü alması lazım. Kraken Yani yüzüğü gene oğlum. herkesin alması gereken bir yüzük. Ya herkesin alması gereken de şimdi 4-5 birlik olacak ama Kraken yüzüğü net bir şekilde yani. Evet. Çünkü bunun seviyesine en az 30-40'a atman gerekiyor ki o hasar azaltmaların şeyini alman lazım, etkisini. Yani Fazlasıyla hasar vurman lazım. Ben net Kraken yüzüğü yani. %90 diyor ya. Şu yüzüğü alıp 50 level atan, 50 level atan bir adamın ordularının vereceği hasar düşünsene sen dediğin gibi olursa. Öyle yani Adamın açıklamadan öyle anlıyorsun. Doğrusu gelir bakarız Ramses'i gene de. Ramses'i %90 fazla vuracak. Livus'u, Belisarius'u, Miyamoto'su. %90 iki katı demek abi zaten. Yani Felaket zalim. direkt Harbiden zalim bir yüzük. yani bunu 50 yapan adam direkt iki kat hasar vuracak bütün komutanları. %10 hasar yiyecek ama direkt iki katta hasar çıkartacak. Şu yüzük %90. bir Kraken'in elinde tamam mı? 7. ordu. 6 ve 7. ordu. 2 ordudan fazla. Şimdi resmen öyle yani. Abi Fazladan direkt 2. 2x veya Evet. yani %100 olduğunu düşün. 1000 vuran adam 2000 vuracak yani. Örnek veriyorum komutanı. Yani Ve direkt çalışma 2x ihtimali vuracak yani. %100 sürede yok. Yoksa abi pasif direkt net. Aynen. Direkt Başlar pasif başlamaz çalışıyor. hasarı yiyin, atıyor. Daha çok Başta mükemmel yüzük. mükemmel yüzük. Düşünsene oyuna başlar başlamaz bu yüzükle Lubu'nun kritik attığını direkt çat. Direkt bayrak Öldü. çektiriyor yani. Bay Direkt bay öldürür. Kemal. Müttefiklerin aldığı hasarı azaltır. Hayırsevere benziyor. Birim savunması aynısı. Birim canı aynısı. Şimdi Savunma boyun yüzüğü eğmez değil ruh. mi? Aynen. Pasif bir yüzük %100 çalışıyor. Savaşın başlangıcından itibaren tamam. Her 3 saniyede bir müttefiklerin aldığı hasarı 0,76 orandan %4 oranına kadar azaltır. Strateji bonusla Süper yüzük. 6 defaya kadar birikir. Mükemmel bir yüzük. Süper yüzük. Süper. Oyunun en iyi yüzüğü. Müttefiklerin aldığı hasarı. Ama işte bak oranlar düşük. 50 levelde %4 o. Evet. Yani bu ben sana söyleyeyim bunu 30 levelde 30 level yapılır. 30 levelde bu %2 falandır. 2 4 %12 hasar. Strateji bonuslanabilir. Öyle Ben, düşün. ben sana bir söyleyeyim mi? 50 yapılacak oyundaki tek yüzük bu. Net. Her türlü yapılır yani 50. Yapacak adam. Yüce Dağ'ın da çok üstünde bir yüzük. Yani Şimdi sen de %2 bile olsa 30'larda şimdi bunu Elizabeth'in üstüne strateji koysan bu. Ya garibana hesapla sen ya. hadi garabaya Kraken'e hesaplayayım be hesaplayalım. kardeşim. 600 hadi 600'ü buldu diyelim. 600 strateji. Hadi 50 yapmadı 30 yaptı. Onu da %3, %2,5 hesapla ya. 550 ile Al al. çarpıyorum. 550 herkesin ulaşabileceği bir rakam şeyde Elizabeth'te Hı. yapanlar tarafından. Çarpı 0,003 1,65 çarpı 30 level attın Esmer Kader 2,2 de öyle olsun. 2,2 3,63 çarpı 6. Artı
Dur lan. 2.2 daha ekleyeceksin ona. 3.63'e. Öyle mi? Bölü 6 artı aynen doğru söylüyorsun. 2.2 ekleyeceğim değil mi? Doğru onu ekleyelim. 5.83. 6'ya yuvarla onu dümdüz Çarpı işte. 6. %35. Bütün birliklerin %35 daha sarılacak mı? Çok güzel rakam. 15. saniyeden itibaren fulleniyor bu. İlk başlar Aynen. başlamaz çalışıyor. 15. saniyeden itibaren full %35 hasar azaltma alıyorsun. Çok güzel. Full alıyor savaş boyu. Yok bu yüzük aranda öne konulmaz. Bu yüzük arkada bir yere konur. Arkada Yok. Belisarius falan arkada oynarsın oraya konur. Öndeki kahraman ölünce çünkü yüzüğün etkisi gider. Bu yüzüğü arkaya koyacağım abi. Aynen öyle. Bu yüzüğü saklayacaksın. En son ölecek Belisarius'un arkaya koyacağım. Bak, yapacak bir şey yok. Elizabeth'e koymuş. Fatih'e vermiş. Ahsoka'ya vermiş. Elizabeth Önemli abi kime yani. versen ver. Ha, Eliz- strateji bonusu değil mi? Aynen evet. Elizabeth. Yani Belisarius setin varsa elinde Elizabeth. Net Elizabeth. Yoksa Ramses setin varsa Liang. Net. O da yoksa stratejisi en yüksek kahramanın kim varsa abi destek olanlardan ona vereceksin. O da Ramses'in Daha üstüne bine konur abi. böyle. Arkadaşlar bizi bekleyen yüzükler bunlar. Biz set bu birliğe şu yeni gelen yüzüklerle işte birinci aşamada şunlar, ikinci aşamada şunlar yapılmalıdır. Böyle bir video hazırlarız. Faydalı olmuştur dostlar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Rıdvan. Yok. O iki yüzük çok güzel ya. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.